tane zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim. Hemen ikinci zincirimden itibaren 8 tane sık iğne yapacağım. 2 3 8 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim, döndüm. 8 tane kaydırma yapıyorum. Kaydırmanızı yaparken çok sıkmayın arkadaşlar. Dönüşte öreceğiz çünkü. Bir zincir çektim, dönüyorum. Şu kaydırma yapmış olduğum sık iğnelerimi örüyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu noktadan sonra artık şöyle dönerek örüleceğiz. Spiral bir şekilde. O yüzden şu yan tarafa, tam orta kısmına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 sık iğnemi yaptım. Buradan itibaren 8 tane sık iğnemi öreceğim. Zincirin diğer tarafı burası. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi ördüm. Burada da 3 tane 2 ve 3 tane girmiş olduk. Şimdi buradan itibaren artık spiral bir şekilde şu şekilde dönerek devam edeceğiz. Bunun için buraya bir tane yer belirleyici koydum. Sıra başımız burası olacak arkadaşlar. 4 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. 2 3 4 tane sık iğne yapıp bir tane arttırdım. Şurada. Bir, 2, 3 tane sık iğne yapıp bir tane daha artırıyorum şu köşede. İkinci artırmamı yapmış oldum bu sırada. Bir tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. Tekrar 3 sık iğne yapıp 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar artırdım. 4 sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. 1 2 3 ve 4. Tekrar artırıyorum. Bir tane tek sık iğne yapıyorum ve son kez bir kez daha artırdım. Şu anda 28 tane sık iğnem var. Devam ediyorum arkadaşlar. 4 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. 1 2 3 ve 4. Ortada artırdım. Tekrar 4 sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. 1 2 3 ve 4. Artırmamı yaptım. 1 2 3 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. 4 sık iğne, bir artır. 1 2 3 ve 4 sık iğne, bir tane çift yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 1 2 3 tane yapıp bir tane daha son kez artırmış oldum. 34 tane sık iğnemiz var şu anda. 11 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 1 2 11 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 4 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım şurada. 1 2 3 ve 4. Bu
Bu sıradaki ikinci artışım. Tekrar 11 tane sık iğne yapıp şu köşede artıracağım arkadaşlar. 1 2 11 tane sık iğnemi yaptım. Burada çift batıyorum. 4 sık iğne yapıp bir tane daha arttıracağım. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yapıp son kez arttırdım ve bu sırada da 4 tane arttırmış olduk ve sık iğne sayımız 38'e çıkmış oldu. 7. sıramızda devam ediyorum. 2 tane sık iğne yapıp bir tane arttıracağım. 1 2 3 12 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar arttırıyorum. 5 tane sık iğne yapıp tekrar arttıracağım. 1 2 3 4 ve 5. Burada çift giriyorum. Tekrar 12 tane sık iğne yapıp şurada artıracağım. 1 2 ve 12. Çift giriyorum. 13.'ye artırmamı yaptım. 5 sık iğne yapıp son kez arttıracağım. 1 2 3 4 5 sık iğnemi yaptım. Son sık iğnemde artırıyorum. 4 kez daha arttırmış olduk. 42 oldu sık iğne sayımız arkadaşlar şu anda. 2 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. Bir tane çift yaptım. 6 tane sık iğne yapıp bir tane daha arttıracağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 12 tane sık iğne öreceğim. Bir tane daha arttıracağım. 1 2 2 tane yaptım. Bir tane artırıyorum. 6 tane sık iğne yapıp son kez şurada bir tane daha artıracağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. Bu sıranın son artışını yapıyorum. Sıra sonuna kadar 12 tane sık iğnem var. Onları da örüyorum. 1 1 ve 12. 4 tane artırma yapmış olduk. 3 tane sık iğne yapıyoruz bu sırada. Bir tane artırıyoruz. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 5 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. 1 2 3 4 5. Bir tane daha çift yaptım. Sıra sonuna kadar kalan tüm sık iğnelerimizi örüyoruz. 36 tane sık iğnemiz olacak. 36 tane sık iğne ördüm. Şu an 48 tane sık iğnemiz var. Bu 48 tane sık iğnemizi 2 sıra herhangi bir artırma yapmadan örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. Evet, 48 tane sık iğnemi 2 sıra ördüm. Şimdi 7 sık iğne yapıp bir tane artıracağım sıra sonuna kadar. 6 kez tekrar edeceğim. 7 sık iğne yapıp bir tane artırarak sıra sonunu tamamlayın arkadaşlar. Sıra sonunu tamamlayın arkadaşlar. 7 sık iğne yapıp bir artırarak. Evet, 7 sık iğne bir artır yaparak sırayı tamamladım. Sık iğne sayım 54'e çıkmış oldu arkadaşlar. Bu 54 sık iğnemi bir sıra örüyorum. Evet, 54 tane sık iğnemi bir sıra örmüş oldum ve sıra başına geldim arkadaşlar. 16 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum.
16 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 9 tane sık iğne yapıp bir tane de şurada artıracağım. 9 tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 16 sık iğne yapıp bir tane daha arttıralım. Ve 16. Bir tane çift yapıyorum. 9 tane tek yapıp bir tane daha çift yapacağım. 1 ve 9 tek yaptım. Son sık iğnemde bir tane çift yapıp bu sırayı da tamamlıyorum. 4 tane daha artırma yapmış olduk. 58 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Evet, bu 58 tane sık iğnemiz arkadaşlar 3 sıra örelim ve sıra başına gelelim. Evet, 58 tane sık iğnemizi 3 sıra ördüm arkadaşlar. Buradan sonra artık bel kısmının kesintisini yapacağım. İlk baştaki sık iğnelerimi kesiyorum. Hemen ilk sık iğnemden şöyle bir tane kesiyorum, azaltıyorum. 10 tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltacağım. Evet, 10 tane sık iğne yaptım. Bir tane daha kesiyorum. Bu ikinci kesişim. Bu sıradaki. Şimdi 7 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğim. 2 kez tekrar edeceğim bunu arkadaşlar. Ve 7 sık iğne yaptım. Bir tane kesiyorum. Şimdi 10 tane sık iğne yapıp diğer tarafın kesintilerini yapacağım. On sık iğnemi yaptım. Bir tane kesiyorum. 7 tane sık iğne yapıp bir eksilteceğim. Kesiyorum bu sırada. Kalan sık iğnelerimi de örüyorum arkadaşlar. Ve 5. 6 tane azaltma yapmış olduk. Bu sıramızda sık iğne sayımızı 52'ye düşürdük arkadaşlar. Bu 52 tane sık iğnemizi bir sıra örüp sıra başına gelelim. Evet, 52 tane sık iğnemi bir sıra ördüm. 11 sık iğne yapıp bir tane azaltacağım ve 4 kez tekrar edeceğim bunu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane sık iğne yaptım. Bir tane eksiltiyorum. Ve sıra başına kadar tekrar 3 kez daha tekrar edeceğim arkadaşlar. 11. Son azaltmamı yapıyorum. Bu sıradaki bir tane daha azaltmış oldum. 52 tane sık iğnem vardı. 48'e düşürmüş oldum bu sırada. Bu 48 sık iğnemizi bir sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. 48 sık iğnemi bir sıra ördüm. Şimdi bu sırada 6 tane azaltma yapacağız. 6 sık iğne yapıp bir keserek sıra sonuna kadar 6 kez azaltma yapalım. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Bir tane kesiyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir eksilt tamamlayacağım sıramı. Sık iğne sayımı 42'ye düşürmüş olacağım ve bu 42 tane sık iğnemi 5 sıra öreceğim arkadaşlar. Evet, şöyle 5. sıramı tamamladım arkadaşlar. 42 tane sık iğnemi 5 sıra örmüş oldum. 12 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. 1
11 ve 12. 12 tane sık iğnemi ördüm. Burada bir tane artırıyorum. Çift giriyorum. 7 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğne yaptım. Bir tane daha çift yapıyorum buraya. 12 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. Ve 12. Çiftimi yapıyorum. 7 sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım son kez. Burada da son artırmamı yaptım. 4 tane artırmış olduk arkadaşlar bu sırada. 46'ya çıkardık. Bu 46 tane sık iğnemizi 2 sıra örelim ve sıra başına gelelim arkadaşlar. 46 tane sık iğnemi 2 sıra ördüm arkadaşlar artırdıktan sonra. 16 tane sık iğne örüyorum. ...15 ve 16... 16 sık iğnemi yaptım. Burada bir tane artırıyorum. Şimdi 20 tane sık iğne yapıp şurada da artıracağım ve sıramı tamamlayacağım. Şöyle bir bakayım arkadaşlar, tam istediğim yere gelmedi çünkü. 2 tane daha yapacağım. Yani 22 sık iğne yapıp bir tane daha arttırmış olacağım. 21, 22. Şuradan son arttırmamı yaptım ve sıra başına kadar olanları da örüyorum. Sık iğne sayımız 48'e çıkmış oldu tekrar. 48 tane sık iğnemizi 4 sıra örelim. Sıra başına gelelim. Bu arada da şu dolum yapalım arkadaşlar. Şöyle bele kadar falan dolduralım. Ondan sonra o 4 sırayı örelim. Evet, 48 tane sık iğnemi 4 sıra ördüm. Şöyle şu alt kısımlarını şuraya kadar doldurdum. Daha sonra şu kısımları dolduracağım. Bu sıramızda 6 sık iğne yapıp bir eksilteceğiz. Sıra sonuna kadar 6 kez tekrar edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapacağız. Bir tane keseceğiz. 2 tane sık iğneyi birlikte örerek aldım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar 5 kez daha yapacağım. 6 sık iğne bir eksik. Ve 6 son kez kesiyorum. 6 tane azaltma yapmış oldum. 42'ye düşürdüm arkadaşlar sık iğne sayımı. Bu 42 tane sık iğnemizi bir sıra örüp sıra başına gelelim. Evet, bir sıra ördüm. Bu sırada 5 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. 5 kez daha tekrar edeceğim ve sıramı bu şekilde tamamlayacağım. 4 ve 5. Son sık iğnemi de kesiyorum. 5 sık iğne bir eksilterek sıramı şöyle tamamlamış oldum. Şu anda 36 tane sık iğnem var. Bu 36 tane sık iğnemizi 2 sıra örelim ve sıra başına gelelim. Evet, 36 tane sık iğnemizi 2 sıra ördük arkadaşlar.
Şimdi kolları birleştireceğim bu sırada. 14 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane sık iğne yaptım. Şimdi kolumun bir tanesini alıyorum, öreceğim. 5 sık iğne falan birleştiriyorum. Kolu ve gövdeyi birlikte örerek birleştiriyorum arkadaşlar. Şu son sık iğneyi şöyle çok uçtan yapmayacağım. Şöyle bir alttan şuradan şöyle yapacağım düzgün durması için. Ön tarafa gelen sık iğne. Diğer kolu da şu tarafa doğru. Şöyle bir 13 tane bir sık iğne öreyim. Yerine bakacağım arkadaşlar. On bir, 12 ve 13. 13'ten şöyle bir ördüm. Şöyle bir kola bakacağım. Gerekirse bir tane daha yaparım. Yani 2 tane daha yapıyorum. 15 tane sık iğne örmüş oluyorum. Buradan yine öndeki sık iğnenin olduğu yer bakın. Şu yukarıdan almıyorum. Şurası bitirdiğim yer. Onun şu alt kısmından alıyorum. Şu biten sık iğnenin yan tarafı kestiğimiz, 2 tane yan yana kestiğimiz sık iğnenin olduğu yerden diğerlerini daha sonra yukarıdan birleştireceğim. Böyle 3 tane sık iğne ördüm. Bir bakayım duruşuna. 1 2 3 tane örmüştüm kolu birleştirdikten sonra. 4 sık iğne yapıp bir tane eksilteceğiz. Şu 4. sık iğnem, bir tane kesiyorum. Sıra boyu 4 sık iğne yapıp bir tane eksilterek sırayı tamamlayacağım. 4 tane sık iğnemi yaptım. Şurada son kez kesiyorum. 2 ve 4 tane sık iğne yaptım. Şöyle aşağı yukarı arkaya 5 tane yapayım hatta. Şu 5.'yi arkadaşlar ten rengini örerek alacağım. Ten rengine geçiyorum. Beyazı bırakıyorum. Ön tarafa aldım beyazı. Daha sonra yaka öreceğim çünkü o yüzden kopartmıyorum. Ten rengine geçerken şöyle blo yaparak sıramızı tamamlayalım. Başladığımız noktaya kadar ten rengimizi örelim. Evet, blo yaparak 30 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Sıra başına yani başladığım noktaya geldim. Buradan itibaren 2 tane sık iğne yapıp bir tane eksilteceğim. 1 2 ve bir tane eksilttim. Simetrili bir şekilde devam ediyorum. 2 sık iğne, bir eksilt. 1 2 bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayın. Ve şurada başladığım noktaya 2 sık iğnem kaldı. O 2 sık iğneyi bir öreyim. 7 tane azaltma yapmış olduk bu sırada. 30 tane sık iğnemiz vardı. Şu anda 23'e düşürdük onu. Bu 23 tane sık iğnemizi de 3 tanesini keseceğiz bu sırada ve 20'ye düşürüp boğaz kısmını öreceğiz. Yani göz kararı keseceğiz artık bunu. 1 2 3 4 şöyle 5 tane, hatta 6 tane ördüm. Bir tane eksiltiyorum.
6 tane, evet, bir tane daha eksilteceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şurada bir daha kestim. Sık iğne yapıp bir tane daha eksilteceğim. Bir, iki, üç, 4 5 6 dedim. Şimdi buradan sonra 20'ye düşürdük. Arkadaşlar bu boğaz kısmını 20 sık iğnemizi 5 sıra örelim. Blue olarak bıraktığım yeri yapıp beyaz ipimi kopartacağım. Ten rengine devam edeceğim. Buraya bir sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın, ipimi aldım. Aynı yere tekrar giriyorum. 3 sık iğne yapıp bir tane eksiltme sırasıydı. O yüzden tüm sık iğneleri örmeyeceğim. 3 sık iğne yapıp bir eksilterek öreceğim. Birinciyi ördüm. 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Şurada bir tane kesiyorum. Tekrar 3 sık iğne yapıp bir tane eksilteceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp yakayı bitireceğim. Şimdi şöyle güzelce yerleştiriyorum. Arkadaşlar şuraya herhangi bir şey sarmıyorum. Normalde biliyorsunuz sarıyorum koyu renk herhangi bir boğazda bir şey kullanırsam. Ama bu hem birebir oturuyor, gerek yok, hem de açık renk olduğu için gözükmeyecektir. Şöyle dikeceğiz. Dikme işlemini nasıl rahat isterseniz, rahat dikebiliyorsanız o şekilde dikin. Şimdi şuradan şöyle ben sık iğneye dikiyorum. Bir sık iğne yukarıdan alıyorum. Bir sık iğne aşağıdan boyun kısmından alıyorum. Bu şekilde arkaya kadar dikeceğim. Yani şu başladığım noktaya kadar böyle dikeceğim arkadaşlar. Şöyle dikelim ve tamamlayalım boynumuzun dikimini de. Ondan sonra devam edelim. Evet, bakın şöyle kafanın dikimini de tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı oldu. Böyle cimcime güzel, hoş bir kız çocuğu oldu. Böyle uzunca bir ten rengi ipimden taktım. Ucuna da bir düğüm attım şimdilik. 2 tane de şöyle düğmem var. Şeffaf düğme. Büyüklük olarak bu boyda evde düğmem olmadığı için aldım şeffaf. Ama evde mesela farklı bir renk düğme olsaydı da kullanırdım. Şeffaf düğme olması şart değil arkadaşlar. Şimdi şu gövde kısmında bacağı geçireceğim yer şuradaki sıradan, şuradan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yukarıya koydum. Ve şuradaki tam ortadaki sık iğneyi şöyle takip edersek onun yanına koymuş. Şimdi oraya takacağım ama hoşuma gitmezse yerini değiştiririm. Yani ayakları bağladıktan sonra. Şimdi bacakta da şu kesmeye başladığım sıra arkadaşlar, 14 tane sık iğne yapıp sonra 2-2 kestik ya. Şu kesmeye başladığım sıranın altına tam dizlerin size doğru bakması gerekiyor. O şekilde ayarlayın. Şöyle yaptığınızda elinizle şuraya yumuşatın. Şöyle düğmeyi takacağınız yeri. Ve dizler size doğru baksın. Şu kesmeye başladığım sıranın tam orta kısmından şuradan giriyorum. Şurası kesmeye başladığım sıra. Böyle uygun. İpi kaçırmamak için ucuna düğme atmıştım ama uzunca bağlamak için, yeterince bağlamak için de uç bırakın orada. Şimdi düğmemi geçireceğim. Düğmenin içinden geçirdikten sonra tekrar dediğim gibi aynı yerden şurada ucu şöyle tutup da bağlayacağınız kadar bırak. Şimdi gövdede tespit ettiğimiz yerden geçireceğiz.
Aynı diğer bacaktaki gibi bu bacakların uzunluğunun eşit olması çok önemli. O yüzden ona dikkat edin. Bakın aynı yerden tekrar giriyorum. Şuradan şöyle aynı yerden yine çıktım. Bacağı çektiriyorum. Şu bacağı da çektiriyorum düğmesini. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar sıkı bağlayın. Şöyle bastırın. Şu şekilde bakın. Birazcık daha esneme payı kalmasın. Evet, bu şekilde sımsıkı bağlayacağım şimdi buraya. Evet. Şöyle yaptığımız zaman bakın oturacak bebeğimiz. Evet, bu şekilde böyle bir tane oturan bebek yapmak istedim arkadaşlar, farklı olsun diye. Çok güzel oldu, bilmiyorum, ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, böylelikle gövde kısmımızın örümünü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Elinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki öncelikle ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte olduğunuz için. Lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı, resimlerimi ve sayfamı etiketleyip paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok yeni, güzel ve şirin tariflerle yeniden birlikte olacağız. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.